Merhaba değerli dinleyenlerim. Bugün size göz kapaklarına, göz kapak düşüklüğüne dikkat diye bu konuda sizlere değerli bilgiler sunmaya çalışacağım. Hepinize sevgi ve saygılar dilerim. Göz kapak düşüklüğü nedenine göre ilerleme göstermektedir. Göz kapak düşüklüğü denilince akla gelen genelde yaş veya genetik nedenlerle cilt ve yüzeyel kaslardaki gevşemedir. Bu durum yaşla ve yer çekimi etkisiyle yıllar içerisinde ilerleme gösterir. Tedavi olduğunda hastamız 10 ile 15 yıl daha genç ve sağlıklı görünebilmektedir. Göz kapağı düşüklükleri bazı durumlarda derin kas tabakası bozukluğuna da meydana gelmektedir. Buradaki sebep farklı olduğu için tedavi de farklı olmaktadır. Bu hastalık pitozis olarak adlandırılmaktadır. Tıp dilinde bu şekilde adlandırılmaktadır. Pitozis. Göz kapağı düşüklüğü olarak pitozisin temelde yani göz kapağı düşüklüğünün 4 sebebe bağlı olduğunu ifade etmek isterim. Bunlar birincisi konjenital, ikincisi aponevrotik, üçüncüsü mekanik ve dördüncüsü nörojenik olarak sınıflandırılabilir. Şimdi bunları biraz açmak gerekirse konjenital olan kapak düşüklüğü çocukluk döneminde vardır ve zamanla genelde değişmez ve şiddetine göre rahatsızlık yapar. Çok ileri olduğu durumlarda özellikle göz görme aksını kapatıyorsa erken tedavi mutlaka geciktirmeden yapılmalıdır. Peki tedavide geç kalınırsa ne olur? Bunu size şöyle izah edeyim. Göz tembelliğine sebep olmaktadır. Aponevrotik nedenler olarak saydığımız diğer bir durum yetişkinlerde karşımıza çıkan ve ilerleme gösteren bir kapak düşüklüğüdür. Burada sebep göz kasının kendiliğinden bir sorun olmayıp kasın olması gereken yerden ayrılması durumudur. Çocukluk döneminde yoktur. Genelde geçirilen bir hastalık, geçirilen bir ameliyat göz kapaklarının sürekli travmaya maruziyeti, kontak lens kullanımı gibi pek çok nedenle ortaya çıkabilmektedir. Bundan daha 15 yıl önce lazerli katarak ameliyatlarından daha çok olarak yapılan dikişli katarak ameliyatlarının göz kapak düşüklüğü için önemli bir sebep olduğunu kaydetmek istiyorum. Fakat günümüzde dikişli ameliyatların terk edilmesi kapak düşüklüğü oranının önemli ölçüde azaltmıştır. Gözlerin aşırı ovuşturularak kaşınması, göz kapağına aşırı travma uygulanması
kontak lens kullanımı, genç yaşlarda görülebilen aponevrotik pitozis sebeplerindendir. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Hepinize sağlık dolu, bol görmeli günler diliyorum. Sevgi ve saygıyla kalın.